LGS Matematik 1. dönemin konularını içeren denemelerin çözümlerine bakıyoruz. Akıcı Matematiğin 21. denemesinde konu olarak cebirsel ifade ve özdeşliklere devam ediyoruz. Ancak bu denemede bir şeklin başka bir forma dönüşümünü de içeren sorular vardır. Cebirsel ifadelerle özdeşlikler arasında çift yönlü bağlantı kurma becerisini de ölçer. Denemedeki soru çözümlerine bakarken özellikle bu ipucuna çok dikkat edelim. Denemenin ilk sorusunu okuyalım. Aşağıda verilen vişne suyu ve portakal suyu ile dolu olan sürahilerin hacimleri sırasıyla x kare eksi 25, x kare eksi 10x artı 25 litredir. İki sürahi de tamamen içecek ile doludur. Bu içecekler birbirine karıştırılmadan tamamı x eksi 5 litre kapasiteli bardaklara dolduruluyor. Buna göre vişne suyu ile dolu bardak sayısı ile portakal suyu ile dolu bardak sayısı arasındaki fark kaçtır? Meyve suyu çeşitlerini burada yazalım. Vişne ve portakal olmak üzere. Hacmin gösterilme sembolü büyük V'ydi. O yüzden büyük V eşittir deriz. Vişne için x kare eksi 25'i alırız. Dikkat edersek x kare eksi 25 ifadesi x kare eksi 5 kare ifadesiyle eşittir. Yani iki kare farkı fark ediyoruz. Bu şekilde yazım daha güzel olacaktır işlemlerde. İki kare farkının özdeşini yazalım. X eksi 5 çarpı x artı 5'tir. Hacim kapasitesini çarpanlarına ayırdık. Çarpanlarına ayırınca onları bardaklara bölüştürmek daha rahat olacaktır. Aynısını portakal için yapalım. Portakalda böyle bir toplu cebirsel ifadesi vardır. Aşağıda onu böyle çarpanlarına ayrılabilecek biçimde yazmaya çalışalım. Burada x kare eş kare var. Arada bir eksi işareti var. Parantez içinde x eksi 5'in karesine bu ifade eşit olabilir. Gerçekten öyle mi? Birinci terimin karesi eksi 2 çarpı birinci terim çarpı ikincisi artı ikinci terimin karesi. Evet. X kare eksi 10x artı 25 ifadesine eşit olduğu için gerçekten de bu x eksi 5'in parantez karesidir. İkinci yol klasik yöntemdir. X kare x de x'in çarpımıdır. 25 eksi 5 ile eksi 5'in çarpımıdır. Çaprazlamasına baktığımızda çarpım eksi 5x olur. Yine çaprazlamasına baktığımızda çarpım eksi 5x olur. Eksi 5x eksi 5x daha eksi 10x eder. Evet, ortadaki ifadeyi verdiği için buradan x eksi 5 çarpanı gelir. Buradan da x eksi 5 çarpanı gelir. Az evvel bulduğumuz yöntemin sonucuyla aynıdır. Portakal suyunun hacmine yazacağımız ifade buradaki çarpanlar olacaktır. Hacimleri olabildiğince çarpanlarını ayırdıktan sonra artık meyve suların kapasitelerini bardaklara eşit şekilde bölüştürelim. Kapasitesi bu ifade ise bölüştürmede bölme işlemiyle olacağı için bölü yani kesir çizgisi işaretini yapıp x eksi 5 ifadesine böleriz. Bardağın kapasitesini x eksi 5'e bölelim. Pay kısmında x eksi 5 var. Payda kısmında x eksi 5 ifade varsa x 5'ten farklı bir sayı olmak üzere bunlar sadeleştiğinde bardak sayısının ifadesini x artı 5 olarak buluruz. Portakal suyunu da bardaklara eşit şekilde bölüştürelim. Böylelikle kaç tane bardak ettiğini bulalım. Ona da B2 diyelim. Portakal kapasitesini çarpanlar biçiminde alırız ve bardak kapasitesine böleriz ki bardak sayısını bulabilelim. X5'ten farklı olmak üzere sadeleştirmelerimizi yaparız. Böylelikle buradaki bardak sayısı x-5 ifadesine eşit olmaktadır. Bütün bardak sayılarını belirledikten sonra aradaki farkı bulabiliriz. Eksiyi parantezin içine dağıtırken dikkat ediyoruz. Eksi x gelir. Eksi eksinin çarpımından artı geleceği için artı 5 olur. X'ten x çıkarsa 0 kalır. 5 daha 10 edecektir. İlk sorumuzun cevabı 10 olur. C şıkkı olur. 21. denemenin ikinci sorusuna geçelim. Bir mağazada fiyatları tam sayılarla ifade edilen iki farklı ürüne ait fiyat bilgisi aşağıda verilmiştir. Bu ürünlerin ikisi de eşit sayıda taksitlendirildiğine göre bir aylık taksit tutarları toplamı TL cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Buzdolabının B'si, çamaşır makinesinin C'si. Burada hacim değil de fiyatlar söz konusu olduğu için fiyatları yazalım. Buzdolabı fiyatı bu şekildedir ama biz bunu çarpanlarına ayrılmış biçiminde buraya yazalım. Neden? Fiyatın tamamı buysa eşit sayıda taksitlendirme yapılacağı için yani eşit bölme olacağı için bu tam ifadeyi çarpanlarına ayrılmış biçiminde yazarsak bölme işleminde daha güzel sonuç elde edebiliriz. Çünkü sadeleşebilirdir. O zaman buzdolabı fiyatını aldık. 8'i kaçla kaçı çarparak elde ederiz? Örneğin 4x ile 2x'i çarpsak 8x kare gelir. Tamam. Bu taraftaki çarpanları da öyle bir şekilde seçelim ki çarptığımızda toplam 24x gelsin. 18'in çarpanlarından ilk akla gelen 3 kere 6 olabilir mesela. Onu deneyelim. Olmazsa başka çarpanlarını deneriz. Olup olmadığını denemek için başlıyoruz 2x ile 6'yı çarpmaya. 12x geliyor. 4x ile 3'ü çarparsak yine 12x geliyor. Bunların toplamı da 24x'e eşit olduğu için ortadaki ifadeye tamam bu şekilde çarpanlarına ayrılabilir. Yani nasıl? 2x artı 3 bir de buraya bakalım. 4x artı 6 biçiminde çarpanlarına ayrılıyor. Buzdolabı fiyatının eşiti olan buradaki çarpanları yazalım. Yanda çamaşır makinesinin fiyatını yazacağız. Aynen bu şekilde alıp yazmayalım da bölme işlemi gerektireceği için 4x kare eksi 9'un çarpanlarını yazmaya çalışalım. Yani 4x karenin 2x'in parantez karesi olduğunu, 9'un da 3'ün karesi olduğunu biliyoruz ve burada o zaman 2 kare farkı mevcuttur. 2 kare farkın özdeşlik formülünü biliyorsak bu iş tamamdır. Birinci terim eksi ikinci terim çarpı aç parantez birinci terim artı ikinci terim.
Çamaşır makinesi fiyatı buradaki çarpanları eşit olduğu için onları yazarız. İşte şimdi bu hamleye çok dikkat ediyoruz. Eşit sayıda taksitlendirme. Demek ki bunun arasında eşit bir ifade olacak. Ortak çarpan olacak. Ortak çarpan olursa eşit sayıdaki taksit sayısı olur. Yani düşünün, buzdolabında eşit sayıda taksitlendirme yapınca taksit sayısı x artı 3 tane olsun. Çamaşır makinesinde taksit sayısı yine 2x artı 3 olsun ki buradaki sayılar birbirine eşit bulunsun. Diğer çarpan ifadelerini seçseydik birbirine ikisi de eşit olmayacaktı. Taksit sayısını bulduk. 2x artı 3'tür. Tabii ikisinde de aynıdır. Bu hamle kadar istediği ifade de çok önemli. O yüzden çözümün bu aşamasına da çok dikkat ediyoruz. Bir aylık taksit tutarları demiş. Örneğin buzdolabının bir aylık taksit fiyatı ne kadar olur? Bütün toplam fiyatı biliyoruz. Toplam fiyatı taksit sayısına bölersek bir aylık taksit tutarını bulmaz mıyız? Evet, buluruz. Yani fiyatını yazdık, bölü dedik, taksit sayısını yazarız. Yazdığımızda tabii ki bunlar sadeleşeceği için cevap diğer çarpan olacaktır. O zaman bu kadar uzun işlem yapmamıza gerek yok ki biz deriz ki diğer çarpan da bir aylık taksit tutarıdır. Yani bir aylık taksit tutarı. Buzdolabının bir aylık taksit tutarı diğer çarpansa burada da uzun uzun bölme işlemi yapmak yerine diğer çarpanı bir aylık taksit tutarı olur. Çamaşır makinesinin bir aylık taksit tutarı 2x eksi 3 TL. Soru bitmedi. Esas istediği bu taksit tutarların toplamıydı. Öyleyse bunları toplarız. 4x 2x daha 6x edecektir. 6 eksi 3 artı 3 edecektir. 6x artı 3 sorumuzun cevabı olur. O da A şıkkıdır. 21. denemenin 3. sorusu seni okuyoruz. Aşağıdaki şekil üzerinde kısa ve uzun kenar uzunlukları cebirsel ifade olarak gösterilen dikdörtgen şeklindeki bahçenin içinden kısa kenarı 3 metre olan dikdörtgen şeklinde bir kanal geçmektedir. Buna göre bu bahçenin kanal dışında kalan kısmının alanını metrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Gerekli bazı bilgileri hatırlayalım. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyor? Kısa kenar uzunluğu K çarpı uzun kenar uzunluğu büyük K olarak hesaplayabiliriz. Şeklin bir tamamı var, bir de arada olan kısım var. Bu aradaki olan kısım kesilip atılsa geriye kalan alan ne kadar olur diyorsa. Bu sorunun çözümü istenilen alan eşittir alanın tamamı eksi çıkarılan alanların hepsi olarak hesaplanabilir mi? Eğer hesaplanabilirse nasıl yapılır? Yorumlarda sizden bekliyorum. Ben ise ikinci yolu anlatacağım. Şimdi kuracağımız çözüm mantığına çok dikkat ediyoruz. Şeklin tamamı bu. Çıkarılan kanal kısmı çok düzenli ve rahat bir çıkarılma işlemi. O yüzden onu çıkarıp atıp buradaki kısmı, o kanalın çıkarıldığı kısmın ucuna yapıştırırsak. Yani buradaki köşe buraya gelip yapışacak. Buradaki köşe kanal gittiği için buraya yapışacak. O da burada olacak. Geriye kalan uzunluk aynen çizilir. Bu şekilde yapıştırdık. Yani kanal dışında kalan bütün bahçe kısımları bir araya getirildi. Buradaki dikdörtgenin alanını bulmak istediği ifadeyi verir. Peki hocam bu dikdörtgenin alanını bulacaksak kısa kenar uzunluğuyla uzun kenar uzunluğunu çarpmalıyız. Uzun kenarının ifadesi ne olabilir? Şeklin tamamını düşünüyoruz. Şeklin tamamındaki uzun kenardan çıkarılan şeklin kısa kenarı çıkarılırsa, 3 metresi çıkarılırsa yeni oluşan şeklin uzun kenarını elde ederiz. O da ne oluyor bakıyoruz? A artı 2 ifadesi oluyor. Kanal kısmını çıkardığımız için A artı 2'yi elde ettik. O zaman bu şeklin alanını artık rahatlıkla bulabiliriz. Kısa kenar uzunluğu A eksi 2 çarpı uzun kenar uzunluğu A artı 2'dir. Parantez içinde eksili bir ifade, parantez içinde artılı bir ifade. Evet, bir özdeşliği hatırlamamız gerekir. Birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesi. A kare eksi 4 gelecektir. Sorumuzun cevabı A kare eksi 4. Doğru cevap ise C şıkkıdır. 21. denemenin ilk sayfasını bu soruyla bitirelim. Alanı 16x kare artı 64x artı 64 olan kare şeklindeki kağıt şekil 1'deki gibi kesilerek 4 eş parçaya ayrılmıştır. Elde edilen dikdörtgenler kenarları çakışacak şekilde yerleştirilerek şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki A ve B noktaları arasındaki uzaklığını santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru için gerekli bir bilgiyi hatırlayalım. Dikdörtgenin alanını hatırladık da karenin alanını hatırlamadan olmaz. Karenin bütün kenarları birbirine eşit. Dolayısıyla alanı da bir kenarının karesi olmaktadır. Uzaklık yani bir uzunluk bulacağımız için buradaki kenar bilgisi gereklidir. Buradaki kenar bilgisiyle istenilen uzaklığı elde etmeye çalışırız. Karenin bir kenarının tam karesi burayı verdiyse bu kenarı bulmak için oradaki ifade ne olabilir diyoruz. Bunu diyorsak biraz bununla oynuyoruz. Baktığımızda 16 4'ün karesi. Tamam, yanında da x'in karesi var. O zaman 4x ifadesinin tam karesidir. Güzel, birinci terimi 4x'in tam karesi olarak bulduk.
Bir de üçüncü terime bakalım. Üçüncü terim de 8'in tam karesidir. O zaman buradaki kenar 4x artı 8 ifadesinin tam karesi olabilir mi diye aklımıza soru geliyor. O zaman bunu kontrol edelim. Eğer bunun parantez açılımı burayı veriyorsa tamam. Aradığımız ifade bu ifade olur. Gerçekten öyle mi kontrol ediyoruz. Birinci terimin karesi 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim. İkinci terimin karesi. 2'ye 4 8. 8 kere 8 64x. Evet, bize verilen alanla aynı ifadeyi bulduk. Demek ki aradığımız cebirsel ifade buymuş. Hocam ben sizin yönteminizle değil de klasik yöntemle bulabilir miydim bu ifadeyi? 4x ile 4x'in çarpımı. Siz de aynı düşündünüz. 8 ile 8'in çarpımı. Siz de aynı düşündünüz. Daha sonra çaprazlarımıza baktığınızda toplamı yine 64x'e eşit olduğunu gördünüz. Dolayısıyla buradan 4x artı 8 geldi. Buradan da 4x artı 8 çarpanı geldi. O da 4x artı 8'in tam karesine eşittir. Yani siz klasik yöntemle yine aynı ifadeyi tabii ki bulabilirdiniz. Hemen bulduğumuz ifadeyi alanı budur diye yazdık. Böylelikle bir ifadenin tam karesi oldu. O zaman kenar uzunluğu da 4x artı 8'dir deriz. Hemen AB uzunluğunda gerekli olan yerlere bunun eşiti olan 4x artı 8'leri yapıştırırız. Karenin bu uzunluğu dikkat edersek bu uzunluğuyla eşit. Aynısı bura için de geçerli. Peki biz AB uzunluğunu elde edebilmek için buradaki uzunluğu bulursak çok güzel olacaktır. Oradaki uzunluğa dikkat ettiğimizde buradaki eş parçaların iki tanesini dikey olarak koyduğunu fark ederiz. O zaman şuradaki kısa kenarlardan ikisini elde ettik mi burayı da elde ettik demektir. Biz biliyoruz ki kare olduğu için buradaki kenar aynı zamanda buraya eşittir. Yani 4 eş parçanın tamamının uzunluğu 4x artı 8'dir. Bu uzunluğu 4 eş parçaya bölersek eğer bir tanesinin uzunluğunu buluruz. Ama bize iki tanesinin uzunluğu gerekliydi. O zaman bu tamamındaki uzunluğu iki eş parçaya bölelim ki iki eş parçanın uzunluğu ne kadar bulmuş olabilelim. 4x artı 8 bölü 2. Öncelikle 4x bölü 2 artı 8 bölü 2 diyebiliriz. Buradan 4'ü 2'ye bölersek 2 gelir. Yanında da x vardı. 2x olur. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 olur. Demek ki iki tanesinin uzunluğu 2x artı 4'tür. A-B arasındaki parça parça da olsa bütün uzaklıkları bulduk. Hepsinin toplamı da A ve B noktaları arasındaki uzaklığı verir. O zaman bunların hepsini toplayarak sonucu bulalım. İlk önce x ifadeleri toplarız. 4x, 2x daha 6x. 6x ile 4x'i toplarsak 10x eder. Artı 8, 4 daha 12, 8 daha 20. Hocam 10x artı 20 buldum ama şıklarda yok. O zaman o ifadeyle oynayacağız. Çünkü 10x artı 20'ye benzer ifadeler var. Buradaki çarpanlara bakıyoruz. Yöntem bu şekildeydi. Buradaki çarpanlara bakıyoruz. 10 ile 2'nin çarpımı. Ortak çarpan bulduysak rahat. Ortak çarpanı yazarız. Çarpı ortak çarpan parantezini açarız. Geriye kalan çarpan, geriye kalan işaret, geriye kalan çarpan. Bitti gitti. Sorumuzun cevabı 10 çarpı x artı 2 ifadesi yani D şıkkıdır. 21. denemenin 5. sorusunu okuyoruz. Aşağıdaki şekilde kahverengi dikdörtgen ile sarı renkli kare birer kenarları çakışacak şekilde birleştirilerek yeni bir dikdörtgen oluşturulmuştur. Kahverengi dikdörtgen alanı 2x kare artı 8x artı 8 santimetre kare olduğuna göre FD uzunluğunu gösteren cebirsel ifade santimetre türünden aşağıdakilerden hangisidir? Bizden istediği FD uzunluğu ise çözüme giden yolda kare eşitliğini kullanalım. İşimize geliyor. Çünkü FD uzunluğundaki şu kısmın uzaklığını bulmuş oluyoruz. DE'ye ulaşmak için buradaki karşı kenardaki bilgiyi göremedik. O zaman göremediysek bakıyoruz kahverengi dikdörtgenle ilgili başka ne bilgi var? Alanı verilmiş. Alanı verildiyse eğer dikdörtgen alanı kısa kenar uzunluğu K, kenarın K'si, uzun kenar uzunluğu büyük K. Alan çarpımında kısa kenar uzunluğunu evet gerçekten de biliyoruz. Bir de elde ettiği alanı biliyoruz. O zaman uzun kenar uzunluğunu bulmak kolaydır. Formülü yerine yazdık. Kısa kenar uzunluğu çarpı uzun kenar uzunluğu eşittir alanıdır. O zaman bu FE kenarını elde etmek için eşitliğin her iki tarafını x artı 2 çarpanına bölerim. Böylelikle bunlar sadeleşsin. FE uzunluğunu elde edebilirim. X eksi 2'den farklı olmak üzere sadeleştirmeler gerçekleşir. FE uzunluğu buradaki bölme işlemine kalır. Pay kısmındaki ifadeyi payda kısmındaki ifadeyle sadeleştirebilmek adına acaba bunun çarpanlarında x artı 2'li bir ifade var mı? Onu da yanda bakalım. 2x kareyi nasıl elde etmiş olabilir? Çarpan olarak 2x'i alsak, bir de x'i ele alsak. Evet, bunları birbirleriyle çarparsak 2x kare gelir. 8 neyin çarpımı? 4 ile 2'nin çarpımı. Bu çarpanları deneyelim. 2x ile 2'yi çarptığımızda 4x geldi. X ile 4'ü çarptığımızda 4x geldi. Bunları topladığımızda ortadaki ifadeye eşit olduğunu gördük. Tamam bu olur. Yani çarpanlardan biri 2x artı 4, çarpanlardan diğeri x artı 2'dir. Bu ifade yerine çarpanlı halini yazalım. X eksi 2'den farklı olmak üzere bunlar sadeleşir. FE uzunluğunu 2x artı 4 elde ederiz. Ve uzunluğu yerine yazarız. FD uzunluğunu buradaki uzunlukları toplayarak elde ederiz.
Öncelikle bilinmeyen ifadeleri toplayalım. 2x ile x'i topladığımızda 3x eder. 4 2 daha 6 edecektir. 3x artı 6 cevabımız olur. 21. denemenin 6. sorusunu okuyoruz. Aşağıda kısa kenar uzunluğu 2x eksi 5 cm, uzun kenar uzunluğu 3x artı 2 cm olan dikdörtgen şeklinde bir masa verilmiştir. Masanın üzerinde bulunan masa örtüsü masanın tüm kenarlarından x artı 1 cm sarkmaktadır. Buna göre masa örtüsünün santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Verileri yanda şekil üzerinde yerleştiriyoruz. Masa kısmı içte kalıyor daha kısa olduğu için, ama masa örtüsü sarkma olduğu için daha büyük bir dikdörtgen oluyor. Onun için onu da dışa doğru çizeriz. Masa dikdörtgeni olacak. Dışarıdaki kırmızıda ise örtü dikdörtgeni olacak. Bu ayrımı belirledikten sonra kenar uzunluklarını yerlerine yazıyoruz. Karşılıklı kısa kenarlar birbirine eşittir. Karşılıklı uzun kenarlar da birbirine eşittir. Bir de önemli bir detay vardı. Masadan örtünün sonuna kadar x artı 1 santimetre bir uzunluk mevcuttur. Vereceğimiz ipucu, bu kısma x artı 1 yazdığımız gibi sol tarafa da x artı 1 diye yazmalıyız. Böylece bunların tamamı kırmızı masa örtüsünün uzun kenarına eşit olacaktır. Tamam, uzun kenarla ilgili gerekli olan kısımları yazdık. Bir de masa örtünün kısa kenarı mevcuttur. Kısa kenarında şuradan şuraya olan bir bilgi vardır. Peki bu uçta var mıdır? Evet. Uzun kenardan dışarıya doğru, örtünün bitimine doğru yine x artı 1 santimetre sarkma mevcuttur. Öyleyse bu kısma da x artı 1 santim diye yazmalıyız. Yeniden bir ipucu geliyor. Eğer biz aşağı tarafa x artı 1 santimetrelik sarkmayı yazdıysak hemen bunun karşı tarafında bulunan yukarı tarafa da yine sarkma kısmını yazmalıyız. Burada da x artı 1 santimetre uzunluk mevcuttur. Demek ki sağ ve solu yazıyoruz. Daha sonra yukarı ve aşağıyı yazıyoruz sarkmalarda. Böylelikle buradan buraya olan uzunluk aslında örtünün uzunluğuna eşittir. Tamam, öyleyse hepsini toplayalım. İlk önce bilinmeyen cebirsel ifadelerini toplayalım. X ile 2x'i topladığımızda 3x eder. 1x daha 4x eder. 1, eksi 5, eksi 4 eder. Eksi 4'e artı 1 eklersek eksi 3 eder. Sarkmalarla birlikte içerideki masanın uzun kenarını aldığımızda biliyoruz ki örtünün uzun kenarına eşit çıkıyor. Öyleyse buradaki bütün uzunlukları toplarız, uzun kenarı buluruz. Öncelikle bilinmeyen ifadeleri toplayalım. X 3x daha 4x eder, 1x daha 5x eder. Artı 1, artı 2, 3 etti. 3 bir daha 4 etti. Evet, örtünün kısa kenarını ve uzun kenarını bulmaya çalıştık çünkü masa örtüsünün alanını hesaplayacağız. Alan kısa kenar uzunluğu çarpı uzun kenar uzunluğudur. Kısa kenarın uzunluğunu yazarız, çarpı deriz. Uzun kenarının uzunluğunun cebirsel ifadesini yazarız. 4 kere 5 20. X ile x'i çarparsak x kare gelir. 4x ile 4'ü çarpalım. 16x gelecektir. Şimdi ise eksi 3 ile 5x'i çarpacağız. Daha sonra artı 4'ü. 3 kere eksi 5'ten eksi 15x. Eksi 3 çarpı 4'ten eksi 12 gelir. Artı x eksi 12. Sorumuzun cevabı 20x kare artı x eksi 12 yani C şıkkı olur. 21. denemenin 7. sorusunu okuyoruz. Aşağıda ABCD dikdörtgeni mavi renkli özdeş dikdörtgenler ile sarı renkli özdeş karelerin eşit uzunluktaki kenarları boyunca birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Sarı renkli karenin bir kenar uzunluğu mavi renkli dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunun 4 katına eşittir. Sarı renkli karenin bir kenar uzunluğu 8x eksi 4 desimetre olduğuna göre ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? Verilen bilgileri şekil üzerinde olabildiğince yerleştiriyoruz. Sarı renkli karenin bir kenar uzunluğunu yazdık. Sarı renkli karenin bir kenar uzunluğu aslında mavi renkli dikdörtgenin kısa kenarının 4 katı. Yani tam tersi. Eğer kısa kenarın 4 katı alınmışsa uzun kenarında 4'e bölümü kısa kenarı verir diye düşünüyoruz. Kare şekli çok güzeldir. Bütün kenarları birbirine eşittir. Dikdörtgenin de karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Karenin bir kenar uzunluğu 8x eksi 4 cebirsel ifadesi ise mavi dikdörtgenin uzun kenarı da 8x eksi 4 cebirsel ifadesidir. ABCD'nin çevresini bulmak için kısa kenarını bilmemiz ve bir de uzun kenarını bilmemiz yeterlidir. Yine özdeş olduğu için bu karenin de bir kenar uzunluğu 8x eksi 4. Özdeş oldukları için dikdörtgenlerin kısa kenarlarının uzunlukları aynı cebirsel ifadesidir. Öyleyse kısa kenarın cebirsel ifadesini bulalım, yazalım yerlerine. 2x eksi 1 gelir. O zaman buradaki kısa kenarda 2x eksi 1 cebirsel ifadesi, 2x eksi 1. Çevre hesabı için uzun kenarın uzunluğunu bunları birbirleriyle toplayarak bulabiliriz. Böylelikle uzun kenar uzunluğunun cebirsel ifadesi gelecektir. Öncelikle uzun kenarın cebirsel ifadesini bulmak için bilinmeyenleri kendi içinde toplayalım. 2x, 8x daha 10x. 2x daha 12x, 12x'e 8x eklersek 20x, 2x daha eklersek 22x edecektir. Eksi 1, eksi 4 daha eksi 5 eder. Eksi 6, eksi 10, eksi 11. ABCD dikdörtgenin uzun kenarı 22x eksi 11 geldi. Kısa kenarın uzunluğunu zaten biliyorduk. Aynen alırız. Haydi ABCD'nin çevresini hesaplayalım. 2 çarpı kısa kenarının uzunluğu artı uzun kenarının uzunluğu. İç içe parantezler olacağı için köşeli parantezi kullanalım. Öncelikle parantezin içindeki işlemleri yapmalıyız. Bilinmeyenleri kendi içinde toplayalım. 8x 22x daha 30x edecektir. Eksi 4 eksi 11 varsa eksi 15 eder.
Elde ettiğimiz cebirsel ifade acaba şıklarda var mı diye baktığımızda göremiyoruz. O zaman bunlarla oynayacağız. Bunun çarpanlarına bakarız, bunun çarpanlarına bakarız. 2 çarpı 15, bir de çarpı x var. 1 çarpı 15'tir. Evet, 15 ortak çarpanları yakaladıysak bunu ortak çarpan olarak yazalım. O zaman geriye 2x kaldı, eksi işareti kaldı, bir de 1 kaldı. Biraz daha düzenlediğimizde 2 kere 15'ten 30 gelir. Sorumuzun cevabı 30 çarpı parantez içinde 2x eksi 1 yani B şıkkıdır. 21. denemenin 8. sorusunu okuyalım. Şekil 1'deki kısa kenar uzunluğu verilen dikdörtgen karton A ve B noktalarından şekil 2'deki gibi dik olacak şekilde katlanıyor. Ardından şekil 2'deki gibi ok yönünde tekrar dikdörtgenler birbirine dik olacak şekilde AC kenarı üzerinden katlanıp şekil 3 elde ediliyor. Şekil 3'te oluşan geometrik şeklin alanı 3x kare artı 8x santimetre kare olduğuna göre şekil 1'deki dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi? Bizden kenar uzunluğunu istediği için uzunluklara çok dikkat ederek çözme yöntemine odaklanıyoruz. Karşılıklı kısa kenarlar birbirine eşit. Şekil 1'deki 2x artı 1 uzunluğundaki kenar şekil 2'de değişmiyor. Herhangi bir katlanmaya maruz kalmıyor. O yüzden oradaki eşitliği de yazarız. Katlanma sonrası şekilde dikkat ediyoruz. Burada bir dikdörtgen oluşmuştur. O yüzden karşı uzun kenarda yine 2x artı 1 santimetre uzunluğundadır. Katlanma sonrası bu tarafta bir katlanma söz konusu olmadığı için yine x santimetre uzunluğundadır. Kısa kenar x santimetre ise dikdörtgen şeklin bu taraftaki kısa kenarı da x santimetredir. Şimdi katlanma sonrası oluşan kenar uzunluklarına dikkat edelim. AB noktaları üzerinden katlanma olacağı için katlanma çizgisini belirtelim. Katlanma sonrası şeklin kenarı olacaktır. Kenar olacağı için bu katlanma çizgisini belirgin hale getiriyoruz. Bu soruların ipucusu olarak bu kenarı belirginleştirmek aklımızda hep olsun. Katlanan tarafta köşeleri belirgin hale getirelim. Bu köşesi D köşesi olsun. Katlanma kenarı aynı zamanda simetri ekseni olduğu için katlanma sonrası C köşesi tam ona dik olacak şekilde tam karşısında olacaktır. Hani şekli yansıtıyorduk ya simetri eksenine göre. İşte C ve D noktasını da simetri eksenine göre tam karşıya yansıtıyoruz. Yani C, D noktaları karşıda nerede olacağını bu şekilde anlayabiliriz. Birinci adımda şekil 1 ve katlanma sonrası şekil 2 birlikte vermiş olduk. Fark ediyoruz ki katlanma öncesindeki CD kenar uzunluğu bu tarafta oldu. O zaman onun uzunluğu x santimetredir. Bir de burada bir katlanma söz konusu. İkinci adım gibi düşünelim. Hangi kenar üzerinden dik şekilde katlanıyor? AC kenarı üzerinden katlanıyor. O zaman AC kenarı burası simetri ekseni olacak. Katlanmada buradaki şekil dik olarak geçecek karşı tarafa. Simetri eksenine göre dikkat edelim. Katlanma sonrası işte bu şekilde olacak. Katlanma sonrası değişmeyen kenarlar bellidir. A'dan bu köşeye kadar uzunluk yine x. CD uzunluğu yine x. Verilerden birinci adımı, ikinci adımı yaptık. Verilerden üçüncü adımı da uygulayalım. Şekil 3'ün alanı bellidir. Alanı bulma yöntemi, örneğin ilk önce bu dikdörtgenin alanını buluruz. Sonra buradaki dikdörtgenin alanını bulup birbirleriyle topladığımızda elde edeceğimiz sonuç buradaki cebirsel ifade olacaktır. Şekil 3 şeklinin alanına kısa kenar çarpı uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğu olarak x çarpı uzun kenar olarak y deriz. X çarpı 2x, 2x kare artı x çarpı 1'den x. Bizden istediği uzun kenarın uzunluğu olduğu için AC uzunluğu gereklidir. O yüzden AC uzunluğu bulmak da x ile y'nin toplamından geçiyor. Yani y'li ifadeyi x'li biçimde bulup onları toplayıp AC uzunluğunu buraya yazmalıyız. Öyleyse y'yi burada yalnız bırakırken bunları eşitliğin sağ tarafına alacağız. Eksi 2x kare olarak geçer, eksi x olarak geçer. 3x kareden 2x kare çıkarsa x kare kalır. Hedef y'yi bulmak olduğu için y'yi yalnız bırakmaya devam ediyoruz. Eşitliğin her iki tarafını x'e bölelim. X kare bölü x artı 7x bölü x. Buradan x gelir artı buradan 7 gelir. Bu sorumuzun son hamlelerini iyi takip edelim. Y'yi bulduk x artı 7 olarak. X ile x artı 7'yi toplarsak AC uzunluğu 2x artı 7 olacaktır. AC uzunluğunun ifadesini biliyorsak yerine yazarız. Şekil 1'in uzun kenarını toplayarak hesaplarız. 2x, 2x daha 4x eder. 1 ile 7'yi toplarsak 8 eder. Şekil 1'in uzun kenarı 4x artı 8 yani B şıkkı olur. 21. denemenin 9. sorusunu okuyorum. Aşağıda içeceklerden su, soda, meyve suyu satan bir marketin bir günde içeceklerden elde ettiği karın içecek çeşidine göre dağılımı daire grafiği ile gösterilmiştir. Bir günde içeceklerden elde edilen toplam kar 9x kare artı 54x artı 81 TL'dir. Bir sodadan elde edilen kar x artı 3 TL olduğuna göre sodadan kaç adet satıldığını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bir marketin içecek çeşitlerini şöyle tabloya dökelim. Suyun S'si olsun, sodanın A'sı, meyve suyun M'si olsun. Bir adet soda olsa bir tanesi x artı 3 TL kar elde edecek. A adet satılırsa kârı A çarpı x artı 3 TL olacaktır. Sodanın bir tanesinin kârı, sodanın A tanesi A kere kârı işte bu kadar TL edecek. Haydi buradaki verileri de kullanalım. Daire grafiği verilince bir tam dairenin derecesi 360 derecedir. Eğer 80'i burada, 120'si buradaysa 200 derecesi buradadır. Geriye kalan 160 derecesi ise meyve suyu tarafındadır. Dereceler sayesinde oranlama yapabiliriz.
4'ün 2 katı, 4'ün 3 katı, 4'ün 4 katı gibi gözüküyor. Bir de sıfırlar mevcut. O zaman 4 katı değil de 40 katı olabilir diye mantık kuruyoruz. K 40 olsa 2K deriz. 120 derece olması için 3K gereklidir. 160 derece olması için 40'ın 4 katı gereklidir. O zaman 4K deriz. Bunların hepsi kârı veriyorsa hepsini topladığımda elde edeceğim kâr işte buradadır. Toplamı 9K ettiği için bu kadar TL olduğu için bu eşitliği yazarız. Bakıyoruz. Bizim hedefimiz neydi? Sodadaki A'yı bulmaktı. Sodanın derecesi 80 derece. O zaman alacağımız oran 2K. Demek ki buradaki ifade aynı zamanda 2K TL'ye eşit. Soda kârını iki türlü de yazabildik. Biz 2K'nin eşitini X olarak bulabiliriz buradan. Eşitliğin her iki tarafını 2/9 ile çarpırsak bunlar gider. Böylelikle 2K'yi elde ederiz. Eşitliği bozmamak adına eşitliğin sağ tarafını da 2/9 rasyonel sayısı ile çarpıyoruz. 9'lar sadeleşti. 2K'yi ifade edeceğiz. Çarpmadan önce bölme işlemini yapalım diyorum. 9x kareyi o zaman 9'a bölelim. Artı 54 x'i 9'a bölelim. Artı 81'i 9'a böl. 2 ile çarpmayı da unutmuyoruz. Buradan x kare gelir. Buradan 6x gelir. 81'i 9'a bölünce 9 gelecektir. Evet, 2'yi de parantezin içine dağıtıp devam ettirebiliriz. Ancak belki sadeleştirmeler gerekir de çarpanlı halde bırakalım diyoruz. Hedef A'yı bulmak olduğu için A'yı yalnız bırakmaya çalışacağız. Öyleyse eşitliğin her iki tarafını x artı 3 cebirsel ifadesine bölelim. Eşitliğin sol tarafında x eksi 3'ten farklı olmak üzere sadeleştirmelerimizi yaptık. Böylelikle sadece A kaldı. Sağ tarafında ise sanki x artı 3'ün parantez karesi var. Gerçekten öyle mi bakalım. Gerçekten de buradaki ifadeye eşit oldu. Öyleyse buradaki ifade yerine x artı 3 parantezi yazdıktan sonra karesini alırız. Çarpı 2 diyerek x artı 3 ile devam ederiz. Çok güzel. Buradaki x artı 3 ile buradaki x artı 3 sadeleşebilir. Burada o zaman bir tane x artı 3 kalır. Buradaki de gider. X artı 3 çarpı 2'ye eşit olur. 2'yi parantezin içine dağıtalım. 2x artı 2 çarpı 3'ten 6 gelir. Öyleyse sodadan 2x artı 6 adet satılmıştır. Doğru cevap C şıkkı olacaktır. 21. denemenin 10. sorusuna geçtik. Bir çiftçi kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olan kare şeklindeki iki hobi bahçesi satın almıştır. Bu iki bahçenin alanları farkının 27 metrekare olduğu bilinmektedir. Çiftçi bu bahçelerin etrafına köşelere de gelmek şartıyla eşit ve geniş aralıklarla fidan dikecektir. Fidan dikim aralığının 1 metreden fazla olduğu bilindiğine göre bu iki bahçenin çevreleri toplamı kaç metredir? A kare şeklinin bir kenar uzunluğu A ise alanı A karedir. B kare bahçesinin bir kenar uzunluğu B metre ise onun alanı da B karedir. Farklarını alırız ve sonucu 27 diye yazarız. A kare eksi B kare yani iki kare farkını görünce aklımıza özdeşlikler geliyordu. Özdeşi olan parantez içinde A eksi B çarpı A artı B'dir. Verilen bilgilerden biri de kenar uzunluklarının tam sayı olmasıdır. O zaman buradaki çarpanlar tam sayıdır. Çarpımı 27 olan tam sayı neler var? Birden başlayalım. Bir tam sayısını 27 ile çarparsak evet çarpım 27 olur. 2 ile çarpamayız bu tek sayı. 3 ile çarparız. 3 ile 9'u çarpınca 27 gelir. Çarpanlar 3 ve 9 da olabilirmiş. İhtimal yani. 4'ün katı mı? Hayır zaten çift değil. 5'in katı değil. 6'nın değil. Yine 9'un katı olur. Yine aynı şekilde döner. Çevrelerini bulmaya çalışıyoruz ya buradaki kenar uzunlukları dolayısıyla gerekli. O yüzden farkları 1 olan, toplamları da 27 olan tam sayıları yine düşünelim. Yani şuradaki çarpanları deniyoruz. 27'yi veren bir kere onlu sayılar toplanmış ki 21 sayı gelmiş. Daha sonra 4 ile 3 toplayınca da 7 geliyor biliyoruz. O zaman burası 14 ve 13'ün toplamı olabilir. A'yı 14 diye B'yi de 13 düşünürsek farkları da 1 olacaktır. Evet uyuyor burası. Bu kenar uzunluklarını eşit bir şekilde aralıklara ayırmaya çalışsak hem 14'ü hem 13'ü eşit ayıran sayı nedir? 1'dir. Birer metre mi aralık bırakacağız sadece? Birer metre eşit oluyor ama yeterince geniş mi? Bize dikim aralığının 1 metreden fazla olmasını söylüyor. Yani 14 ve 13 metre olarak kenarları alırsak 14 ve 13'ü sadece 1 metrelik aralıklara ayırdığımızda da soru olmaz diyor. Aslında kısa yolu EBOB 14, 13 1'e eşitse olmaz demektir. EBOB 14, 13 en büyük ortak böleni 1 olduğu için ama soru birden farklı olsun dediği için buradaki çarpanlar olmadı. Zaten başka bir çarpan olmadığı için kesin bunlar sağlayacaktır. Hatta sağladığını yorumlarda çözerek anlatabilirsiniz. Ama biz esas sonuca gitmeye çalışalım. Çünkü zamandan da kazanmak gerekli. Bu karenin çevresi 4 tane A'dır. Bu karenin çevresi 4 tane de B'dir ve bunların toplamı istenmektedir. O zaman 4 ortak çarpanları ise 4 tane A, B'yi toplamak, çevre uzunluklarının toplamını bulmak için gayet yeterlidir. Bundan 4 tane lazım. Bir tane A artı B toplamı 9 ise 4 tane A artı B toplamı 4 çarpı 9 olacaktır. Oradan da sonuç 36 gelir. Bizden istediği cevap B şıkkı olur. 21. denemenin sondan bir önceki sorusunu okuyoruz. Şekil 1'de kenar uzunlukları 5x eksi 1 cm olan 3 kare 5 cm'lik kısımları üst üste gelecek şekilde yapıştırılıyor. Bunlardan farklı 5 kare ise 2 cm'lik kısımları üst üste gelecek şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor.
Şekil 1 ve şekil 2'de oluşan şekiller uzun kenarları boyunca çakıştırılarak şekil 3'teki dikdörtgen oluşturulmuştur. Şekil 3'teki dikdörtgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Karenin bir kenar uzunluğu eğer 3 tanesi bir araya gelirse 3 tane 5x-1 uzunluğunda olabilirdi. Ancak 5'er santimleri üst üste geldiği için üst üste gelen kısımlarını çıkarırız. Üst üste gelen kısımların toplam uzunluğu 10 santimetre olduğu için 10 çıkarırız. Elde edilen dikdörtgenin uzun kenarını buradan buluruz. Bizim için önemli olan kısım şekil 1 ile şekil 2'de oluşan şekillerin uzun kenarları çakışık demesidir. İşte bu önemli olduğu için buraya dair bir çıkarım yaptıysak buraya dair de bir çıkarım yapmaya çalışalım. Aşağıdaki 5 karenin bir kenarlarının uzunluğuna dair herhangi bir bilgi yukarıdaki gibi vermemiştir. Bu karenin bir kenar uzunluğu a santimetre ve 5 tanesi bir araya geliyorsa 5 çarpı a olacaktır. Ancak buradaki kısımları üst üste geliyor. O zaman üst üste gelen kısımları çıkarırız. 2, 4, 6, 8. 8 santimetre çıkarınca yeni oluşan şeklin uzun kenarını bulmuş oluruz. Evet, şimdi çakışık olma durumlarını kullanacağız. Bu kenar uzunluğu 15x eksi 13. Aynı zamanda bu kenar uzunluğu 5a eksi 8. Bunlar çakıştığı için birbirine aslında eşit ifadelermiş. Sonuçta bulacağımız çevre uzunluğu x'li bir ifade olacağı için a'lı ifadeyi x'li biçimde bulmaya çalışalım. Yani hedef a'yı bulmaktır. O zaman a'yı yalnız bırakıyoruz. Karşı tarafta artı 8 olur. Eksi 13 artı 8 eksi 5 edeceği için direkt eksi 5'e yazarız. Karşı tarafta 5a kalmış olur. A'yı yalnız bırakmaya çalıştığımız için eşitliğin her iki tarafını 5'e bölelim. Böylelikle sadeleşmeler olacaktır. Eşitliğin sol tarafına bakalım. 3x eksi 1 gelir. Demek ki verilen karelerin bir kenar uzunluğu 3x eksi 1 ifadesiymiş. Şekil 3'ün çevresi için kısa kenarının uzunluğu gereklidir bize. Kısa kenarı için bu taraftaki uzunluğu biliyoruz. O da kareden kaynaklı olarak 5x eksi 1'dir. Yine aşağıdaki bu uzunluk buradaki kareden gelmektedir. O karede kenar uzunluğunu bulmuştuk. 3x eksi 1'di. Şekil 3'ün kısa kenarı toplamda 8x eksi 2 eder. Şekil 3'ün uzun kenarına zaten sahibiz. O da 15x eksi 3'tü. O zaman çevre hesabına girelim. Kısa kenar uzunluğu. Uzun kenar uzunluğu. 8x, 15x daha 23x edecektir. Eksi 2 ile eksi 13 toplarsak eksi 15 eder. 2 çarpanını parantezin içine doğru dağıtıyoruz. 46x eksi 30. Sorumuzun cevabı 46x eksi 30 olur. O da B şıkkıdır. Son denememizin son sorusunu okuyoruz. Şekil 1'de gösterilen tahta bloklardan 3'ü şekil 2'deki gibi boşluk kalmadan birleştirildiğinde üstten görünüşünün alanı 9x kare artı 36x artı 36 santimetre kare olan karesel bölge oluşturmaktadır. 60 adet tahta blok her bir katı şekil 2'deki gibi 3 tahta bloktan oluşacak şekilde şekil 3'teki gibi üst üste dizildiğinde oluşan yükseklik 40x eksi 60 santimetredir. Buna göre şekil 1'deki sarı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Tahta blokların bir araya gelmesiyle karesel bölge oluşuyor. Karesel ifadesi bizim için çok güzel. O zaman buradaki pembe görünen taraftaki kenarların hepsi birbirine eşittir. Bu karesel bölgenin bir kenarının uzunluğu a olursa eğer alanı a kare olacaktır. O da buna eşittir. Cebirsel ifadesi parantezli bir ifadenin karesidir. O da ne olabilir? Yine birinci terimden yola çıksak 3x'in karesi var. Üçüncü terimden de yola çıkalım. 6'nın karesi var. Öyleyse parantez içinde 3x artı 6'nın parantez karesi olabilir mi diye aklımıza geliyor. Hemen kontrolüne bakarak anlayabiliriz. Parantezli ifade kesinlikle buna eşit çıkıyor. Öyleyse bunun yerine bu parantezli ifadeyi yazalım. A kare dediğimiz ifade buysa a dediğimiz ifade 3x artı 6 olur. Artık a gördüğümüz yerlere 3x artı 6'yı yazabiliriz. Karenin bir kenarının nasıl oluştuğunu biliyoruz. Bloğun üçünün bir araya gelmesiyle oluşuyor. O zaman bu kısa kenardan 3 tane var demektir. 3 tanesinin toplamı 3x artı 6 ise bir tanesini bulmak için 3'e böleriz. 3 eş parçasını bulmak için böldüğümüzde bir parçasının bir kenarının uzunluğu x artı 2 olarak çıkar. Hedef sarı bölgenin alanını bulmak olduğu için buradaki kenarları bulmamız işimize geldi. Ama sarı bölgenin alanını bulmak için buradaki yüksekliklere de ihtiyacımız var. O yüksekliklerin uzunluğunu bilmediğimiz için onlara y diyelim. Demek ki şekil 3'te oluşan bloklarda sarı bölgelerin bu kenarları hep y olacaktır. Y, y. Böyle kaç tane y olacak acaba? İşte bu sorunun cevabına buradaki veri sayesinde ulaşacağız. 60 adet blok var ama bir katında 3 tane var. Tamam, buradan 3 geldi. İkinci katında da blok 3 tane. Üçüncü katında da 3 tane. Böyle kaç kat çıkmış olabilir? Tamamı 60 olduğuna göre 60'ı 3'e bölersek kaç kat çıktığını bulabiliriz. 60'ın içinde kaç tane 3 var? Tabii ki 20 tane 3 var. O zaman 20 kat çıkmıştır. Yani 20 tane y vardır. Çok güzel. 20y dediği ifade aslında yüksekliğidir. Yüksekliğini de x'li biçimde bize vermiştir. O zaman y'li ifadeyi x'li bulabiliriz. 20 ile 20 sadeleşir. Eşitliğin sol tarafında y kalır.
Buradan 2x gelir. Buradan ise 3 gelir. Güzel. Aslında yükseklik dediğimiz ifade 2x eksi 3'müş. O zaman sarı bölgenin alanı artık hesaplanabilir. Alan eşittir. Bu kenar uzunluğu. Şekil 1'deki bu sarı alan için diğer kenarında yazıyoruz. 2x eksi 3. 2x kare gelir. Eksi 3x artı 4x eksi 6. Cevap 2x kare eksi x eksi 6 olur. O da D şıkkıdır. LGS'de çok başarılar diliyoruz hepinize. Bu süreçte çok güzel çalışın.